Videomu izleyen herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandır paylaşmak istediğim bir kurabiye tarifi vardı. Çikolatasını da çok severim. Çok lezzetli olur. Kurabiyesini de yediğinizde çok beğeneceksiniz. Snickers kurabiyesi yapacağız bugün mutfağımda birlikte. Kurabiyenin yapılışı da çok basit ve kolay. Eğer evde malzemeleriniz varsa hemen çayın, kahvenin yanına bu kurabiyeleri hazırlayabilirsiniz. Oda sıcaklığında yağımız var, tereyağımız var ama oda sıcaklığında çok iyi bir şekilde yumuşamış olması gerekiyor. Esmer toz şekerle birlikte tereyağı ve şeker iyice birbiriyle karışana kadar mikserle karıştırın. Ardından bir tane yumurta ilave edeceğiz. Zaten yumurtayı ilave ettiğinizde şeker ve yağ kendini salacak, bırakacak. Yumurtayı ekledikten sonra da yine tüm malzemeler iyice birbirine geçsin diye bir süre daha mikserle karıştırın. Ardından da unu ilave edin. Unu önceden ben elemiştim. Unun üzerine kabartma tozunu koydum. İlk etapta unun hepsini boşaltmadım ama unun hepsini de koymanızda bir sakınca yok. Bu dakikadan sonra artık mikser kullanmayacağım. Onun için mikserin ucunda kalan kurabiyeleri de kaseyi alıp spatula ile bundan sonraki karıştırma işlemlerini spatula ile yapacağım. YouTube kanalımda daha önce sizlerle paylaşmış olduğum Amerikan kurabiyesi tarifi var. Bu kurabiyenin de linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. YouTube kanalımda izlenme rekoru kırdı. Bu kurabiye de onun kadar enfes, onun kadar lezzetli bir kurabiye oldu. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Eğer bu noktaya kadar da videomu izlediyseniz lütfen videonun sonunda YouTube kanalıma abone olmayı ve yanındaki zili tıklamayı unutmayın. Bu sayede YouTube kanalıma destek olacaksınız. Evet, kalan unumu da ilave ettim. Yine spatula ile karıştırıyorum. Tüm malzeme çok iyi bir şekilde un tamamen malzemenin içerisinde kaybolana kadar spatula ile karıştırın. Bundan sonra 3 malzememiz kaldı kurabiyemiz için. Bol fıstık ve karamel lezzeti vardır bu çikolatanın içerisinde. Biz de içerisine çikolata, karamel küpleri ve fıstık koyacağız. Tuzlu fıstık kullandım. Eğer tuzlu fıstığınız yoksa fıstığı koyduktan sonra içerisine birazcık tuz ilavesi yapabilirsiniz. Karamel küpleri bulamazsanız da onun yerine karamelli yumuşak şeker doğrayarak kullanabilirsiniz. Çikolatada damla çikolata değil, kurabiye çikolatası kullandım. Fıstık, çikolata ve karamel küplerini koyduktan sonra da eşit bir şekilde kurabiyenin içerisine bu malzeme yayılsın diye iyice karıştırıyorum. İlk etapta benim yaptığım ölçüyle tarifi hazırlayın ama ben içerisinde daha bol çikolata, daha çok karamel lezzeti veya fıstık istiyorum derseniz bunların miktarını benim vermiş olduğum ölçüden biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Yalnızca karamel şekerini, karamel küplerini fazla kullandığınızda diğer malzemeler değil ama şekeri biraz azaltmanızı tavsiye ederim. Tepsinin içerisine ilk tepsime 4 tane koydum. Ne kadar büyüyeceğini bilmediğim için ama rahatlıkla bir tepsiye, tabii bu tepsinizin büyüklüğüne de bağlı olarak 6-7 tane koyabilirsiniz. Fırınımı önceden 190 derecede çok iyi bir şekilde ısıtmıştım. Kurabiyenin büyüklüğüne göre 10-12 dakika arası değişiyor. Bundan sonraki yapmış olduklarımı biraz daha kaşığı dolu koyduğum için 12 dakikada pişirdim ama ilk tepsi 10 dakika sonunda hazırdı. Kurabiyenin kenarları muntazam değil. Fırından çıkardıktan bir 10-15 saniye kadar sonra kurabiyeden çok az büyük bir kaseyle videoda da gördüğünüz gibi daireler çizerek kenarların çok muntazam ve düz olmasını sağlayacaksınız. Bu işlemden sonra da bir spatula yardımıyla soğuması için tel bir ızgara üzerine almanızı tavsiye ediyorum. Tepsi sıcak olduğu için tepside alt tarafı kızarmaya devam edecek. Bunu istemediğimiz için de nazik bir şekilde ızgara üzerine alalım. Bakın altı kızarmış. Kurabiyelerin pişip pişmediğini de kenarındaki kahverengilikten anlayacaksınız. Fırında bu şekilde kahverengi bir renk aldığını gördüğünüzde fırından tepsiyi çıkarabilirsiniz. Ben toplamda 14 adet kurabiye elde ettim. Size içini de göstermek istiyorum. Bakın içi de pişmiş. Tıpkı çikolatasında olduğu gibi içi bol karamelli, bol fıstıklı Snickers kurabiyelerimiz hazır. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun.
Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki lezzetli tarife kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.